Dostlar, Kasım ayı 2024 genel serbest soru cevap çalışmamıza hoş geldiniz. Kendinize fayda verecek, ilerletecek, yolunuzdaki engelleri kaldıracak, sağlığınız, bedeniniz, ilişkileriniz, moral ya da maneviyat ile ilgili her türlü soruyu sorabileceğimiz genel bir soru cevabı başlattık. Hepimiz hoş geldik. Şimdi tabii ki biliyorsunuz Marmaris'te bir kampımız vardı. Kampımızı güzel bir şekilde geçirdik. Oradan bazı güzel yayınlar yaptık sizlere. Dostlarımız ve arkadaşlarımız ile aydınlık ile karanlığın dansı atölyelerimizi, çalışmalarımızın bir böyle daha üst versiyonunu deneyimledik. Ve bir sürü dostlarımızın, arkadaşlarımızın daha günler içerisinde mucizevi şekilde hayatlarında, yaşamlarında bir sürü iyileşmeler, farkındalıklar, yenilikler, güzellikler, tatlar. İnşallah vaktiyle onlar sizlerle paylaşacak ya da biz kendi çalışmalarımız içinde paylaştıklarımızı sizlerle buluşturuyor olacağız sevgili dostlar. Ve bu önümüzdeki günlerde herhalde Perşembe günü, ayın kaçı olacak? 14'ü. Biliyorsunuz ki yetersizlik realitesinden özgürleşme ile ilgili bir çalışmamız var. Yetersizlik realitesini tamamlamak ile ilgili. Ve bu da tabii ki çok önemli. Çünkü bir taraftan insanların kendi değerini bilmemesi, birçok konuda kendini eksik ve yetersiz hissetmesi ve dünyada birçok ülkenin de diğer ülkelere böyle bir aslında manipülasyon yapması, duygu, zihin neredeyse biliyorsunuz ülkemiz üzerinde 100-150 yıldır buna benzer bazı durumlar var. Bir taraftan farkındalığımızı arttırarak, bir taraftan kendi durumumuzu güzel tespitler yaparak yetersizlik realitesinden özgürleşmeyle ilgili canlı bir çalışma yapacağız. Perşembe günü sevgili dostlarımız inşallah vaktiyle burada olacaklar. Diğer taraftan da bir köklenme çalışmamız olacak. Bu benim için çok önemli, çok değerli. Çünkü ülkemizdeki birçok insan, yani dünyadaki birçok kişi fakat ülkemizdeki birçok daha fazla insan köklenme ile ilgili konularından dolayı ilişkilerinde parayla, hani aileyle ilgili ya da birçok alanda yaşadıkları konularla ilgili sorunlar yaşıyorlardı. Ve bu konu inşallah her birimize şifa olacak. Şimdi diğer taraftan tabii ki sizin soru ve cevaplarınız için buradayız. Bir de katıl buton üyeliğimiz var. Katıl buton üyelerimize çok güzel bir hediyemiz var. Bu ay namaz konusunu işleyeceğiz. Ve uzun bir zamandır birçok dostlarımız, arkadaşlarımız bize bu konuyla ilgili çalışmalar talep ediyorlardı. Biz de onları duyduk ve namaz nedir? Nasıl bir enerji sistemi vardır? Bedende çakra sistemiyle, enerji alışverişleri sistemiyle nasıl bağlantıları vardır? Ne yapıldığında ne oluyor? Birçok anlayışlarda, inançlarda, mezheplerdeki farklılaşmasının sebep ve mekanizmaları ilgili anlatacağız. Aslında bu çok derin ve güçlü bir aynı zamanda bir atölye çalışmasını biliyorsunuz ki sadece katıl butonu üyelerimiz alıyor olacaklar vaktiyle sevgili dostlar. Şimdi bir miktar sorularımıza bakalım. Gözleri de anlatacak mısınız demiş. Şimdi bakın sevgili dostlar. Kampımızda bir sürü gözlükleriyle gelen dostlarımız vardı. Hayır ve şifa olsun. Ve bu dostlarımız Allah nazarlardan korusun tabii ki bir arada o gözleri iyileşen dostlarımız. Birçoklarının gözlükleri vardı. Birçoklarının diyelim ki çeşitli şekillerde göz rahatsızlıkları vardı. Yaptığımız çeşitli çalışmalar kamplarımızda birçok kişi gözlük camlarını bıraktılar. Görme açılarını arttırdılar. Görme derinliklerini, netliklerini arttırdılar. Bu çok gerçekten önemli bir şey. Yani her biriniz için çok önemli. Ki benim de mesela hani ilk 40 yaşlarına, 38-40 yaşlarına ben de böyle bir yakın gözlüğüne böyle bir yönelme şeyim olmuştu. Çok şükür ki yani böyle çalışmaları vesaire yaptıktan itibaren
çok güzel sonuçlar alıp birçok dostlarımıza da arkadaşlarımıza da bunları uygulattıklarımızda kimisi yakın, kimisi uzak gözlüklerini tamamen bıraktılar ve bir de ne yapıyoruz? İlkbahar, sonbahar detoks programları yapıyoruz. O detoks programlarının içinde de bu çalışmaları bir miktar yapıyoruz ama tabii ki belki bu ilkbaharda daha farklı bir şey yapmamız olur. Yani bu katıl butonu üyelerine göz çalışması yok. Katıl butonu üyeleri çalışmasına namazla ilgili ki birçoğunuzun merak ettiği, belki geçmişte birçok değerli büyüklerimizin çok güzel hakkıyla yaptığı ama mekanizmasını ve ilmi bir şeyini belki de hani yazılı kaynaklarda, çünkü bulacağınız bir şey değil bunlar. Birçok kişi ilk defa dinleyecek. Yani zaman açısından, lineer zaman açısından ilk defa dinleyecek çoğunluğumuz. İnşallah fayda verir, her birimize yollar açar sevgili dostlar. Şimdi bir arkadaşımız şunu sormuş. Kutsal olan var mıdır? Yoksa sadece sistem mi vardır? Şimdi sevgili dostlar, bakın. Şimdi diyelim ki sizin 10 tane çocuğunuz var. Şimdi size sorsam, desem ki çocuklarınız içinde kutsal olan var mı? Dersiniz ki bu nasıl bir soru? Benim bütün çocuklarım çok değerli, çok kıymetli. Her birisi benim göz bebeğim. Hayır hayır. Kutsal olan var. Tabii var. İşte diyelim ki benim ilk çocuğumun kutsallığı şundan şundandır. İkincisi bundandır. Beşincisi bundandır. Altıncısı bundandır. Yedincisi, onuncusu bundandır. Tabii ki her birinin doğum gününde, okul zamanlarında, işte yok birisi yürümeyi öğrendiğinde, birisi yemek yemede, birisi işte bir başarı kazandığında onun yanında olursunuz ve her biri sizin için çok önemlidir. Öyleyse yaratılmış olan her şey ondan ötürü kutsaldır. Bu sebepten dolayı biz karşılaştığımız insanlara selam veririz. Onun selamını verir ve onun selamını alırız. Bunun bir sebebi vardır, bir mekanizması vardır. O da şudur. Yaradılanı yaradandan ötürü selamlarken onun ruhunu selamlarız. Varlığını, hayatını, kutsallığını selamlarız. Ve her bir insan iyi, orta, sana göre olumsuz ya da kötü diyebileceğin her türlü insan kutsaldır. Onun tarafından bir görev ve bir vazifeyle yaratılmıştır. Şimdi herkes bu kadar kutsal, bu kadar özel, hatta bu işin içinde karıncası da var, eşeği de var. Hani diyelim ki bir güne bakan çiçeği de var ya da bir menekşesi de var. Doğa, hayat, her birisi kutsaldır. Diğer taraftan sen o kadar özelsindir ki senin bu kıymet ve özelliğinden senden yansıyan çok güzel de aynı zamanda bir aynanın görüntüleridir ve bu sebepten yine kutsaldır. Her bir şeyin kendine göre bir değeri vardır. Nasıl ki işte bir doğum günü, bir evlilik gününün kendine göre farklı özellikleri varsa da doğanın içinde bir taraftan her günün farklı özellikleri vardır, farklı kutsiyetleri vardır. Ama Allah'ın her günü özel, her günü kıymetlidir. Yani bir taraftan şu gün önemli, bugün önemsiz diye bir gün yoktur. Bakın burası çok önemli. Fakat her günün kendine göre farklı özellikleri vardır. Bu ikisi farklıdır. Yani ne yani şimdi yani işte yarın öbür günden daha üstün müdür? Hayır. Her bir gün özel, her bir gün çok değerlidir. Fakat nasıl ki ayın dönüşleri içinde bazen ışık fazladır, bazen karanlık fazladır, bazen yeni aya ihtiyaç olur. Ve her birinde doğa başka şeyler yapar. İşte bu alanda da her bir günün bir özelliği vardır. Bir alandaki faydası yüksektir. Birisi mesela diyelim ki senin geçmişi bırakmanla ilgilidir. Bir tanesi yeniyi güzel bir şekilde çağırmanla ilgilidir. Bir tanesi eskide bıraktığın yarım işleri tamamlamanla ilgilidir. Bir tanesi yeni başlayacağın işlerin hayalini kurup ol demenle ilgilidir. İşte bunların her birisini her gün kalbin sana söyler.
Öyleyse bir taraftan her şey kutsaldır. Şimdi diyeceksiniz ki kutsal yer ve mekanlar var mıdır? Şimdi bizim bedenimizde her hücremiz bizim için çok kutsal ve çok kıymetlidir. Fakat bunun dışında enerji alanlarımız vardır. Enerji meridyenlerimiz vardır. Çakralarımız vardır. Şimdi çakralarımızın yerleri bir taraftan diğer alanlara bir enerji pompalama yaptığından dolayı bir miktar daha özen gösterilmesi gereken durumlar olsa da her bir hücre yine eşit derecede kutsal ama aynı zamanda o çakranın bölümü ya da bir enerji meridyeninin, enerji hani hatlarının yolları kendine göre özellikleri olan yerlerdir. İşte kimisi kalbin, kimisi bağırsakların, kimisi bağışıklık sisteminin, kimisi diyelim ki sizin akciğerlerinizin bir enerji koridorudur. Onlar kendi görev ve özellikleri açısından kutsaldır. Ama bütün bedeniniz tek bir hücreden meydana gelmedi mi? Her bir tanesi o iki tane sperm ve yumurtanın bir araya gelip de bir zigotu, bir tek hücreyi meydana getirdiğinden trilyonlarca hücre olmadı mı? İşte bütün zamanlarda, bütün mekanlarda, bütün hücrelerde tek bir hücrenin bir sürü zerreye ayrılmış halleridir. Hepsinin ayrı ayrı görevleri olsa da hepsi bir olana, ona hizmet için vardır. Olumlu da, olumsuz da. Öyleyse bizim bütün çocuklarımız, biz çocuk olarak ailemizin her bir kardeşimiz gibi, her bir insan varlık kardeşimiz gibi çok önemli, çok özel ve kutsalızdır. Buna rağmen her bir günün farklı farklı derecelerde görevleri vardır. Bakın bu ayrı bir şeydir. Yani hani sorarlar diye anneni mi çok seviyorsun babanı mı? Anneci hayır ya ikisi ayrı şey ve ikisini de çok seviyorum ve ikisi de bana çok güzel hizmetler veriyor. İlla da ayırmak zorunda değiliz. Evet. Bir sürü dostlarımız şimdi ne yapmış? Böyle katıl butonu üyeliğimize gelmiş. Hoş gelmişler. Hoş gelmiş sevgili Derya mesela. Hadi Derya'nın böyle bir şeyinden dolayı kutlama yapalım. Sorularını hemen göreyim ve yanıtlayayım. Duygularımızı nasıl geri kazanabiliriz? Kalbimizi açabiliriz demiş sevgili Ayten. Şimdi çok önemli bir soru sormuş sevgili Ayten. Çünkü duyguları yeniden kazanabiliriz diyorsa da aslında orada söylemek istediği şey şu. Ben hissedişimi azalttım, çok az hissetmeye başladım. Bunu tekrardan nasıl kazanırım diyor. Şimdi bir geriye gideceğiz ve orada şunu göreceğiz. Biz bazen yaşadığımız hal ve bilgilerde, bize sunulan bilgilerde canımız biraz acıdığında kendimizi hissizleştirmek isteriz. Özellikle bir acı ya da bir ızdırabın sunumunda bütün hislerimizi kapatmak isteriz. Bunun içinde bazen bir ayrılık vardır. Bazen işte yaşanmış olan bir o anda travma vardır. Bir zorlanma vardır. Aman işte bunu daha istemiyorum. Bu bana çok geldi. Allah'ım kapat. Hop hislerin kapanıverir. Senin talebinle. Ya olur mu ben acı çekmek istemedim. Ben işte bu aşk acısını bırakmak istedim. Ben bu kaybın üzerimdeki rehaveti ya da işte ağırlığından kurtulmak istedim. Hiç fark etmiyor. Sen yeter dediğin anda sistem orayı kapatır. Peki şimdi nasıl açarız tekrar hissedişe göre kendimizi? Öncelikle ayırmayı bırakarak. Neyi? Bu acı, bu tatlı. Bu zevkli, bu zevksiz. Hayır. Önce hayatın içinde ol an siparişin neyse geleni kabul etmek, onun bilgisini almak ve onun hissedişiyle kendimizi iyileştirmek. Yani dert, sorun zannedilen konuyu bize dermanını alarak hayatın sunduklarından vazgeçmek. Çünkü biz kendimizden olan yaşadıklarımızdan kaçarak halının altına süpürdüklerimiz bizi hissizleştirir. Öyleyse yüzleşeceğiz kendimizle, yaşadıklarımızla. Evet, şimdi bana verdiğiniz bilgi neyse hazırım.
Bana sunacağınız güzellikler neyse almaya hazırım diyeceğiz. Ve güzel bir şekilde faydayı alıp hayatımızı hislerle, güzelliklerle donatacağız. Şimdi 11 rakamını nasıl okuyalım? Şimdi sevgili dostlar, aynı biraz önceki anlattığım gibi. Şimdi 11 rakamı özel mi, özel değil mi? Peki 12 özel değil mi? Peki 10, 1 ve 0 özel değil mi? 9 daha da az özel. 7, 6, 5, 8 yukarı dikey sonsuz, yatay sonsuz. 8 bolluk bereket. 7 yaratım. 6 bu kadar vizyonlar, kabuller ya da olumsuz tarafları. 5 neler neler yapabiliyor. 4, 3, 1, 0, 2 hangisi özel değil? Hangisi kutsal değil? Şimdi biraz önceki soruyla da bağlayalım. Şimdi 11-11 bakın arkadaşlar. Bir yaratıcılık. 2 tane yaratıcılık. Aslında 2 tane bir, 2 tane yaratıcı burada ikiliktir. Ve bunu çoğunlukla hani böyle görüyorum bir sürü işte uzmanlar bilmemler aman 11-11 kapıları 11 bilmem neler. Evet çifte yaratıcılığın bir etkisi vardır. Şimdi bu enerjiden sen her gün faydalanabilirsin. Her gün saat 11'e kendini kurabilirsin. Her gün sen işte diyelim ki her ayın 11'inde her ayın bilmem nesinde yapabilirsin. Fakat bu sadece senin imajinasyonundaki bir şeydir. Kainatın, evrenin içinde yoksa orada ne 11 vardır, ne bilmem ne vardır. Bunların hiçbir tanesinin bir taraftan hiçbir önemi yoktur. Ama sen dersen ki ya 11-11'de bilmem ne olacak ben buna inanıyorum ve bunu bu şekilde yapabileceğim. Evet burada senin bu inancından dolayı 11-11 kapıları açılarak orada bazı kolaylıklar olabilir. Bakın. Ama bu 11-11 ile ilgili değil, senin ona inancınla ilgilidir. Çünkü kutsal olan önce sensin, sonra yasaları doğru ve iyi bir şekilde kullanıp kullanmayacak olan sensindir. Tabii ki dünyada biliyorsunuz hani yok bu sevgililer günü, bu anneler günü, bu 11-11 günü. Bunlar aslında çoğunlukla bir propagandadır. Bunlar yoktur demiyorum bakın. Her bir sayının özelliği var. Her bir sayının kendine göre yetenekleri, özellikleri vardır. Bunları sen inançlarınla alır, enerjetik olarak kullanır, faydana ya da faydasızlığında değerlendirirsin. Ama buradaki güç 11-11'de değil sendedir. 9'da yine değil sendedir. Tabii ki 9'un bir dönemi vardır. 8'in bir saat dönemi vardır. Organların bir saati dönemi vardır. Bakın her birinde belli yasalar, sistemler vardır. Ama bunların her birinin çok 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 ötesinde sen varsın. Sen istiyorsan 2'de de 11-11 yaparsın. 7'de de yaparsın, 45'te de yaparsın, 55'te de yaparsın. Bakın önce insanın kendi gücünü alıp koyması lazım. Sen şimdi düşün ki onun suretinde yaratılmış buradaki bir halifesin. Yani 11-11'e mi muhtaçsın? Hayır. Ha 11-11 istersen buna inanarak bunu enerjetik olarak bir inanç kancasıyla faydana kullanabilirsin. Bunu yapan eğer bu şekilde yapanlar varsa evet tabii ki hani buradan fayda kazanacaklardır. Ama sizler burada bunun bir üstünü bilmek durumundasınız ki bunların her bir tanesi araçlardır, malzemelerdir. Evet bir şeye inanarak o alanda kendinizi daha güçlendirip bir inancın etkisiyle bunu yapabilirsiniz. Ama bizler kendimize inanarak, bize verilen güce inanarak bunu her gün yapabiliriz, her an yapabiliriz. Her sayının güzel enerji ve frekansını şimdi diyelim ki 0'dan 60'a kadar bir saniye var. 11. saniyede yapsam olmayacak mı? İnanırsam orada da olur. İşte burayı anlamamız çok önemli ki değerli olan, kıymetli olan, merkezde olan sensin. Çünkü bu halifelik sana verilmiş olan çok kıymetli, güzel bir evet. Maşallah 7 aydır yapıyor muyuz bunu? Halime 7. ay olmuş. Halime üye olmuş maşallah.
Şimdi bir arkadaşımız demiş ki Atatürk'le ilgili Atatürk görevli bir insan olarak mı geldi? Sevgili dostlar, bu dünyaya her birimiz görevli olarak geldik. Hepimizin görevi var. İşte biraz önceki sayılarda olduğu gibi. Bu dünyada görevi olmadan bu dünyaya hiç kimse doğamıyor. Her birimiz bazen bir çöpü alıp kaldırmaya, bir şeyi temizlemeye ya da bazen bir çöpü atmaya da gelebiliriz. Kimimiz olumlu, temizleyici, arındırıcı faydaya hizmet, kimimiz faydasızlığa hizmette gene faydaya hizmet için bir görevle geliriz. Bizler iyi olan, fayda verenleri seçiyoruz burada. Fayda vermeyi seçiyoruz. Çünkü biliyoruz ki fayda veren fayda alır. Fayda rehberliği ya da işte şifacının yolundaki arkadaşlarımızın hayat iyileştirici bu demektir. Şimdi tabii ki diyelim ki bir ordunun içinde er de var, onbaşı da var, değil mi? Binbaşı da, generalde komutan da var. Ya da o komutanı dahi yöneten de var. Şimdi bizim biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'ndaki özgürlüğümüzün sembolü ve simgesi komutan Mustafa Kemal ve her birimizin gönülden ona verdiği isim ile Atatürk. Yani atamız diyoruz. Türklerin atası ve orada bu kurtuluşun sembolü. Her ne kadar işte orada hani bir sürü ülkelerle çeşitli şekilde savaşılarak bağımsız bir ülke kurulmasının bizim gönülden, içeriden seçtiğimiz bir rehberdir. Bir atadır ve buna saygı duyarız ve bizim için onun görevi işte ülkeyi sizlerin seçiminiz ve imzanız ile kurtarmak ve işte bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni en azından 1947'lere kadar ölümünden hani belli bir 10 sene daha 9 sene daha geçen zamanda gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tamamen bağımsız. 47'den itibaren ufak tefek imzalar, şunlar bunlar biliyorsunuz. İşte buğday anlaşmaları, yok tarım anlaşmaları, işte malzeme anlaşmaları. Hani traktör geliyorsa kullanamayacaksın, bilmem ne geliyorsa şunu yapacaksın. Para veriliyorsa sadece şunlara vereceksin. Yani şimdi bir bakıyoruz ki çok kısa bir zaman içerisinde onun ölümünden bir 9 sene içerisinde birçok şey kaybolmuş. Ki düşünün 10 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin o kadar genç bir cumhuriyet. Bir taraftan uçak fabrikası, bir taraftan demir yolları fabrikaları, bir taraftan işte diyelim ki şeker fabrikaları, Sümerbank, Etibank, işte bugünkü Borg hani böyle o kadar satma bilmem neleri gelen ve bunlara verilen isimlerle her bir tanesiyle gelecekle geçmişi dokuyan gerçekten çok özel bir liderdir. Ve bu alanda da tabii ki vazifesi vardır. Vazifelerini hedeflediklerinin belki çok büyük bir kısmını yapmıştır. Allah rahmet eylesin. Ve biz atalarımıza ne kadar saygı duyarsak dedik o kadar sayılırız. Feng Shui bilimi bakın Çinlilerin çok özel bir kullandığı bir bilimdir ki tarihi belli değil. Ki gittiğimizde bir bakarız ki Uygurlara gideriz. Daha sonradan serin olabilir yalnız. Kalacak ya. Evet. Küçük böyle ben de bir hazırlık yaptım. Şimdi tamam. Ve şunu görürüz ki bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği, armağan ettiği kadınların seçme seçilme, işte diyelim ki tek adam rejimlerinin hani bir kişinin dediği olacak otoriter sistemlerden özgürleşme konusunda çok büyük adımlar attığımız bir dönemdir. Tabii ki işte her birimiz dua ederiz ve bu konuda da vazifeleri vardır. Diğer taraftan tabii ki birçok psikik yetenekleri de vardır. Bu konuda Türkiye'de çok güzel bir kitap vardır. Yazarı hani şahsen tanımıyorum ama değer vermiş, emek vermiş. Atatürk ve Parapsikoloji diye bir kitap yazmış. Emeğine sağlık. Gerçekten kıymetli diyelim. Evet. Şimdi Halime demiş ki, evet bak biraz önce geldi.
Rüyalarımda demiş sık sık inşaat. Hop 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 nereden bayağı hızlı geçmiş. Evet, sık sık inşaat içindeyim. Ya orada araba yarışındayım ya yetişme çabası, ya otobüs kovalıyorum ya yıllık yıkık dökük yerlerdeyim demiş. Tadilat etmeye çalışıyorum. Mesaj nedir demiş sevgili Halima'ya. Şimdi bizim biliyorsunuz ki WhatsApp grubu üyelerimize de aktardığımız bir rüya bilgisi çalışmamız vardı. Rüyaların bilgisi çok önemli ve çok kıymetlidir sevgili dostlar. Şimdi bir inşaatta olmamız, topladığımız malzemelerle bir yapılanmanın içinde olmamızdır. Ama aynı zamanda bedenimizde bu kemiklerdir. Ve bu inşaatın yıkık dökük olması, yapılandırmaya çalıştığımız şeyi biraz daha emek istiyor, derlenmeye, toparlanmaya istiyor. Ama burada bir şeylere yetişmeye çalışmak, oyalandığımızı ve ertelendiğimizi ve bunlarla ilgili çok çaba sarf ettiğimizi, yenilemeyle ilgili çaba sarf ettiğimizi ama aslında tam hedefi göremediğimizi anlatır. Şimdi birçok onun için bu alanlarda bir inşaatın, bir yapılandırmanın içinde olarak kendini gören dostlarımız hayatlarında neleri yapılandırması gerektiğini bir daha bakacaklar. Bir ilişkiyi mi yeniden yapılandıracaksın Halime? İşlerini mi? Kendini mi? Varlığını mı? Gelişimini mi? Yoksa geleceğini mi yeniden inşa edip yapılandıracaksın? İşte bunu fark edip güzel bir şekilde idrakiyle gittiğinde rüyan sana çok güzel hizmet etmiş olacak. Evet bakayım. Ve buraların şimdi tabii tadilatları başlamış. Demek ki yenileştirmelerde bazı alanlarda başlamış. Fakat en önemli şey oyalandığımız alanlardan çıkıyor olmamız. Bize tabii şöyle de bir kural ve kanun var. Rüya önce görenin, sonra duyanın, ondan sonra bilgisini alanın, ondan sonra da içindekilerin. Bu da her birimize güzel bir kulağına kalsın. Şimdi her gün bir damla iyot içmemizi önerir misiniz demiş sevgili dostumuz. Şimdi dostlar, tabii ki dünyada yapılan birçok çalışmalar, bugün şimdi ülkemizde de kullanılan bazı çok hani böyle popüler markaların aslında hani pozitif ve negatif iyot kavramına takıldığını ve iyot kullanacakların özellikle aktif, biyoaktif iyotların seçimi. Yani ne kadar içersen iç vücut onu atabilmeli. Çünkü bunlar vücutta birikerek bazen faydadan çok faydasızlık verebilmekte. Diğer taraftan özellikle eğer çok deniz kabuğu ürünleri işte karidestir, yok midyedir, yok işte ki midyede biliyorsun çok ağır metal içeriyor. İşte diyelim ki birçok deniz mahsulü, yosunlar vesaire bunları yiyebiliyorsanız evet bir miktar iyot alabiliyoruz. Fakat midede çok az miktarda sindirilebildiği için özellikle bizim T3'lerimiz T4'e dönüşürken çok zorlanıyorlar ve bağışıklık sistemi T hücrelerimiz gittikçe azalıyor ve birçok kişinin bağışıklık sisteminin düşmesi, sık sık hasta olması, sık sık işte nezle, grip bilmem ne olması özellikle başta iyot eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu alanda özellikle Bion Smart'ın Bio neydi? Iodinex diye zannediyorum bir ürünü var. Biyoaktif iyot. Günde 5 ile 10 damla arasında bunlar kullanılabilir ve bunlardan da fayda alabilirsiniz. Ama diğer türlü çeşitli iyotların kullanım dozları çok önemli. Buralarda fazlaya gittiğinizde zarar alabilirsiniz, zarar görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Rüya bilgisi üyelere tekrar açılabilecek mi? Yok. Biz burada mesela hediye ediyoruz ya arkadaşlarımıza. Aslında o bir atölye çalışması. Biz o atölye çalışmasını yani 10'da bir, bazen 20'de bir, 30'da bir fiyatlara bu katıl butonu üyelerimize hediye ediyoruz. Ve onlar da vaktiyle işte bunları seyrediyorlar ve bir ay açık.
Yani açılımdan itibaren bir ay boyunca bunları seyredebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi soyad değiştirmeler ve isim değiştirmeler yapabilirsiniz. Yani geldiğinizde bir isme ihtiyacınız olabilir. O isim sizin seçtiğiniz bir isimdir. Bazen bir vakte kadar ihtiyacı vardır. O vakit dolduğunda o isim rahatsızlık verebilir ya da bir şeyle tamamlanmak isteyebilir. İsimler ve soy isimler. Bunları yapabilirsiniz. Bu konularda işte birçok arkadaşlarımız var, şifacılarımızdan, bu konuda isim analisti arkadaşlarımızdan destek alabilirsiniz. İbn Sina Kadim Şifa Vakfı'nda biliyorsunuz güzellik tohumunda şifacılarımız, birçok fayda rehberlerimiz bu konuda hazır ve nazırlar. Evet. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki, alamıyorum demiş. Bir dakika dur bakayım. Dur. Pardon, geçti mi? Zilif. İçsel fazla erilim, enerjimi dengelemek için farkındalığım nedir demiş ve Kasım ayı enerjisel öneriniz neler hocam? Şimdi sevgili dostlar, alamayanlar, biz tabii şöyle dönemlerin enerjileri var ama biz hani şimdi bir astroloji ya da hani böyle göksel şeylerden değil, tesir okuma anlatıyoruz. Yani havanın kokluyoruz. Olayı, hayatı kokluyoruz. Ki bunu birçok alanda yapabilirsiniz. Yani çeşitli matematiksel alanlarda, işte yıldızların okunma alanlarında, işte siklusların ya da periyotların, dönemlerin okunmalarıyla birçok alanlarda ya da işte diyelim ki duru görü okumalarıyla da yapabilirsiniz. Fakat biz hayatın, olayların e, durumunu okuyarak an içindeki olanın bilgisini alarak diyoruz ki şu andaki gidişat böyle. Ama ileride başka bir adım olur, başka bir yön olur. Ona göre birçok şey de değişebilir. Şimdi alamıyorum diyoruz ya. Şimdi birçok alamıyorum diye zanneden dostlar hemen bunun aynada tersini görecekler. Şimdi aynaya bakıyor, hayat aynasında sağ sol, sol sağ görünüyor. Bak diyor, ben hiçbir şey alamıyorum. Yardım alamıyorum, ruhsal işte destek alamıyorum, bilgi alamıyorum, şifa alamıyorum. İşte birisi bana bir şey verse, hediye bir şey verse rahatsız oluyorum. Annem bir şey söylese, söylediğinden rahatsız oluyorum. Gidiyor. Hayır diyoruz. Bu şu anda kendine gösterdiğin bir zan. Ya olur mu diyor, işte alamıyorum. Evet ama aslında sen diyoruz veremiyorsun. Veremeyenler alamıyor diyoruz. Ne demek yani bu? Şimdi diyor ki nefes alamıyorum. Ya sen nefesi almışsın zaten nefes alacak yerin yok. Önce boşaltacaksın, bırakacaksın ki bıraktığında alabilesin. Peki öyleyse şimdi Zilif neyi bırakmıyorsun? Tam tersinden başlayacağız. Zilif neleri tutup bırakamıyor ve o bırakamadıklarından dolayı da hayatında şimdi yeni lezzetli tatları alamıyor. Öyleyse bırakabilmek üzere bunun organı özellikle bağırsaklar ve akciğerler, bırakabilmek için metal organları. Yapabileceğimiz şeyler detokslar, vücuttan toksin ve zehir atma çalışmaları ve diğer alanda da yer boşaltma. Yani güvenle hayatımızdakileri, kişileri, bazen rehberlerimizi, bazen resimlerimizi, bazen anılarımızı kolaylıkla bırakabilecek, kendimizi güçlü bir halde hissetmemiz. Evet. Tabii şimdi aydınlık ile karanlığın dansındaki çalışan kampa gelen dostlarımız, yani bu alanda önce bir şeyler anlatıyoruz ama iş sadece anlatmayla bazen olmuyor. Bazen deneyime ihtiyacımız var. O deneyimler bir hal yaşatıyor ve o haller bir bakıyorsunuz ki hayatınızda iyileşmeleri ve dönüşümleri sağlıyor.
Ben de bunları görüp seyretmekten gerçekten çok hoşnutum, coşuyorum. O zaman sizlere böyle derleyip toplayıp daha e, yoğun nasıl akarım, nasıl daha faydalı olurum, sizlere güzel şeyler vererek daha güzel şahitliklere nasıl ulaşabilirim diye böyle tat ve lezzetle, şevkle geliyorum. Evet. Karanlık yanımızı fark edebiliyoruz ve buna üzülüyorum demiş dostumuz. Şimdi karanlık yanını gerçekten fark etsen buna üzülmüyorsun. Fark edemediğin için üzülüyorsun. Yani ucunu gördün. Bende şu yanlış taraflar var. Hayır. Onlar peki neye hizmet etmek için çağrıldı? Değil mi? Aydınlıkla karanlığın dansı inşallah bu konuda. Şimdi oradaki çalışmaların bir kısmı atölye olarak yayınlanacak. Tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim aydınlık ve karanlık dansı atölyemiz vardı. Bütün arkadaşlarımız bunu bir daha izleyip geldiler kampa. Ve orada bu sefer o anlatılanların deneyimini yaşayınca o bilgi bu muymuş? Yani söylendiğinde buydu. Ondan sonra onları biz yaşadık, deneyimledik ve dedik ki şimdi gidin bir daha izleyin bakalım ne oluyor. Şimdi inşallah yarın akşam da onlarla toplantımız var. Bakalım ne oluyormuş, bize o güzellikleri anlatsınlar. Anne beddualarını nasıl okuruz demiş. Şimdi geçmiş madde planlarınızı kendinize kızdırıp beddualar ettirdiyseniz tabii ki bunları tesadüfen yaptırmadınız. Şimdi bir taraftan hani şey derler, annenin babanın özellikle annelerin pek bedduası geçmez çünkü o anda kızgınlık ve öfkeyle yapmış derler. Özellikle babalarından sakın derler. Anadolu'nun şeyleridir. Fakat şu vardır. Siz o beddua ettirdiğiniz hal ve alanın sebebini görüp o farkındalığı oraya koyduğunuz anda o geçersiz olur. Yani o sana hangi hizmeti yapmak için vardı? Neden dolayı anneni o alanda kullandığını anladığın anda işte bu sefer bir bakarsın ki durum değişmiş sevgili dostlar. Ne demiş? Oğlumun öfkesini, anlık tepkileri nasıl okumalıyım demiş Şükran. Şimdi sevgili dostlar, oğullarınız sizin ruhsal gelecek planlarınız diyoruz. Şimdi gelecek ruhsal planın sana niye öfkeli olur? Yani sen şu anda ne yapıyorsun ki ya da nereye ilerlemeyip gitmiyorsun ki oğlun çok öfkeli. Bak okumayı yaptık. Şimdi bu da göre değerlendirelim sonra kalanı devam ederiz. Şimdi ne demiş? Sol serçe parmağın uyulması mı acaba? Uyulması. Acaba oyulması anlamında mı? Şimdi sol serçe parmak. Bizlerin bu ateş elementinin en önemli organıdır. Ateş ne? Işık, her türlü heves, şevk, neşe, sevinç. Bakın şu parmak. Bu kadar. Bunun dışı şöyle ince bağırsak, içi kalp. Bakın iç kısmı kalp ve onun için buralar incindiğinde, acıldığında, oyulduğunda kalbini oydurdun. Ateşini, sevincini, neşeni oydurdun. Buralar çizik oldu, kesik oldu. Yani hayat bizde ne diliyle konuşuyor biliyorsun. Hayatın matematiği diye bir atölye çalışmamız var. Matematik dili okuduğunda tırırt öyle bakıyorsun. Ne oldu, ne bitti? Saniyeler içerisinde renklerini, hayatın desenlerini sana anlattığı dili okuyabiliyorsun. Her birimiz bu dili ne kadar öğrenebiliyorsak hayatın bizle ne konuştuğunu, daha doğrusu Yaradan'ın hayat aracılığıyla bizle nasıl bir muhabbette olduğunu okuyabiliriz. Öyleyse kendimizi, kalbimizi ateş, sevinç ve neşemize bir uydurma yapmışız sevgili dostlar. Orayı iyileştirebiliriz vaktiyle. İyi bir şey yapmak için konuşmam tartışma oluyor. Yapmak istediğim şey iyi sonuçlanmıyor.
iyi bir şekilde tamamlayamıyorum ve konuşmalarım tartışmaya dönüşüyor demiş. Çok güzel bir soru sormuş. İyi bir şey yapmak istediğimde konuşmalarım, şunu takabilir miyiz? İyi bir şey yapmak istediğimde konuşmalarımız bir anda tartışmaya konuşuyor. Şimdi sevgili dostlar bakın, çok güzel bir şey. İyi bir şey yapmak istiyorum diyor ama yani üslubunu bilmiyorum diyor. Yerinde ve tam da böyle söylenmesi gerekeni doğru şekilde söyleyemiyorum. Yani biraz yersizlik yapıyorum diyor. Şimdi bu kişiler, burayı parantezini ve altını kocaman çizerek söylüyorum. Şimdi dervişin fikri neyse zikri de odur. Şimdi sen güzel bir şeyler, iyi bir şeyler yapmak istiyorsun ama kalbinin katılığı ve sertliğini karıştırıyorsun. İçerideki öfkeni ifadelerine kullanıyorsan karşındaki kişiler de senin söylediklerini değil, taşıdığı tesiri görüyorlar. Öyleyse bir, içeride kendimizi yumuşatacağız. İlla benim dediğim gibi olsun. Bak benim dediğim doğru ve size dayatıyorum. Gördüm, sonuçlarını da gördüm. İlla bu olacak demekten geri duracağız. Buradaki hırs, kızgınlık, öfke, benim dediğim gibi olsun kontrolcülüğünü bırakacağız. Ve bu sefer ortaya koyacağız. İsteyen istediğini alır, hazır olmayan alamaz. Bakın, işte orada illa benim dediğim anlaşılsın, benim dediğim gibi olsun, ben yönlendireyim diyen içerideki egomuzu görüp geri çekildiğimizde bu sefer olumsuz gibi gören, ki ben burada bazen biliyorsunuz ne kadar ağır, yani kıyameti de anlatıyoruz. Hani orman yangını da, depremde bir sürü insanların hani orada yası, acısı varken de sevgi ve kucaklayıcı dille aktarıyoruz. Aktarmaya ya da hep birlikte gayret ediyoruz. Çünkü orada onun bilgisi kucaklamak üzere. Sevginin dili içeriden kucaklamak. Dışarıdan ah ben seni çok seviyorum bilmem sevgi şudur budur değil. Gönülle bunu yapacağız, gönülle hissedeceğiz ve ifadelerimizde tesiri taşıyıcı olarak kullanacağız. Yani bizim sözlerimiz, kelimelerimiz, eylemlerimiz aslında içerideki duygularımızı, yaşadıklarımızı, fark edişlerimizi taşıyan mektuplar olacak. Ve o zaman göreceğiz ki biz orada gerçekten iyiliği oluşturuyoruz, güzeli ve güzelliği oluşturuyoruz olacak sevgili dostumuz. Evet. Uçuk neden olur? Nasıl okumalıyım demiş sevgili dostumuz. Şimdi bunun hem ruhsal, duygusal hem de fizyolojik tabii tarafları vardır. İkisini anlatıp birleştirelim. Bu uçuklar neden oluyor? Uçuğun oluşumunda özellikle fiziksel olarak, fizyolojik olarak şimdi bu virüs geldi, vücudunuza yerleşti. Ve herpesin Latince ismiyle. Şimdi bunun vücudunuzda aktive olabilmesi için bağışıklık sisteminizin zayıflamasına ve düşmesine ihtiyacı var. O orada duruyor. Çünkü çok ince kılcal damarların sinirlerin içerisine kadar çok hızlı bir şekilde dağılıp yayılabilme özelliği var. Bunları iyileştirebilmek için frekans cihaz ve sistemleri kullanabilirsiniz. Bazı mantar türleri var iyileştirici. Yani daha doğrusu o anı iyileştirmekten bahsetmiyorum. Kökeninin iyileştirilmesiyle ilgili. O anın iyileştirilmesiyle ilgili özellikle çay ağacı yağı, yani orada artık virüsü öldürecek bir sistem dokundurabilirsiniz, yakabilirsiniz. Eskiler ateş kullanabiliyor mesela. Bazıları aflarda mesela çok daha yoğun asidik şeyler kullanabiliyor. Özellikle isim vermiyorum, yanlış anlaşılır. Hani bazıları gider onu içmeye bilmem neye kalkabilir. Böyle iğne ucuyla tık o noktaya dokundurup çekerek bazı dediğim gibi durumlarla temizlikler yapılabilir. Şimdi tabii bağışıklık sisteminin düşmesinde birinci öncelikli mineralimiz burada çinko. Ondan sonra magnezyum, potasyum, sodyum. Ama birinci, yani bunların hepsi bakın tuz. Öncelikle çinko metal element olarak,
bunlar savunma sistemine takviye edilme ihtiyaçları vardır. Birinci derecede. Yani böyle bir durum olduğunda ilk yapacağınız bu. İkincisi mide ile ilgili aslında. Bu midenin çok yoğun bir kontrol ve öfkeli söz ve enerjiler, frekanslar dilinize gelip de bu sözlerin tutulup içeriye akması, aftları ve bağışıklık sistemini düşürecek kadar tutmaları da burada herpesi meydana getirir. Ve bu bazen yüzde dudaklarda olduğu gibi vücudun birçok yerlerinde, hatta cinsel organlarda dahi olabilir ki özellikle birçok kişilerde bunlar da oluşmakta. Burada dikkat edeceğimiz şey, hemen savunma sistemimizin alarma geçtiğini, düşük kaldığını ve oraya hemen bizim doğru bir şekilde vitamin ve mineralleri koymamızdır. Bu konuda özellikle başta üçlü set Beyond Smart'ın, bunu mesela bir 21 gün kullanıp, yani uzun bir süre belki şey olmamak için, ve bir de BS19, zaten üçlü setin içinde olan bir şey. Tek başına bu da iyi gelir. Kanı temizlemek için ise Tesir X bu alanda kullanılabilir ve bunlardan fayda gösterilebilir. Peki şimdi dedik dudaktaysa mide ve kontrolcülükle ilgili ifade edemediklerimiz, cinsel bölgedekilerin de çok büyük bir çoğunluğu içeride utanca öfke ya da hani böyle birazcık aşırıya giden cinsel enerjinin kontrol edilip tutulabilmesi için kendine engeller koyma ihtiyacındadır. Öyleyse birincisi aşırılıktan, aşırı uçlara gitmekten, daha sade, yani cinsel enerji anlamında doğru seçimler yapmak, savrulan ve savrulmaya ihtiyacı olan, potansiyel olan taraflarımızı merkeze çağırıp daha sade, keyifli, mümkün oldukça tek eşli yaşam tarzını benimsemek burada her birimize şifa ve fayda olacaktır sevgili dostlar. Ne demiş Sehri Behiye. Ben detoks sürecinde sigarayı bıraktım ama çok yemek ve tatlı yiyorum. Şimdi bu durumu nasıl dönüştürebilirim? Gece bile uyansam kendimi mutfakta buluyorum demiş şimdi sevgili Behiye. Bakın bu çok önemli bir şey. Bir konuyu bırakmaya çalışan, iyileştirmeye çalışan dostlarımız için burayı açıyorum. Şimdi diyelim ki sigarayı kullanıyordun ve dedin ki ben sigara artık içmeyeceğim, bu bana zarar veriyor. Ne kadar güzel. Peki sigara orada diyelim ki bir yeri olan, bir hanesi, bir durağı olan bir taksi. Onu aldın oradan. Sen şimdi oradan çıkardın. Tamam da şimdi orada bir boşluk var. Oraya ne koyacaksın? Ne koyayım dedin sevgili Behiye. O boşluğa en kolay bir tad alıcı aşırı yemek gelebilir. Başka bir madde alışkanlığı gelebilir. Çünkü sen bir şeyi değiştirmek istedin, değişiyor. Oysa ki biz dönüştürmeyi yapacağız. Detokslarımıza da altını çizerek bunu söylüyoruz. Hani birçok kişi nasıl ki zararlı birçok alışkanlığı bıraktığı bir çalışma yaptık orada. Şimdi oradaki şu kelimeyi özenle seçiyoruz. Değiştirmek değil, dönüştürmek önemli. Yani sen orada sigarayı içme hali değiştirmişsin. Çok güzel. Ama değiştirdiğin yerde yerine başka bir şey almışsın. Adı da çok yemek yemek. Şimdi böyle durumlarda yapacağınız şey öncelikle o sigaranın sana ne faydası olduğunu anlamak. Çünkü sen şu anda bir dostundan ayrısın, içeride de yas tutuyorsun demek. Burada sigarayı tekrar hayatına çağır. Gel de. Bak şimdi senle oturalım bir konuşalım. Ey sigara, yıllarca arkadaşlık ettik. Sen bana ne faydalar verdin? Evet, şu konularda belki duruşunla, belki beni sakinleştirince, belki nikotininle faydalar aldım. Ama akciğerlerime, bedenime, hayatıma bazen koku olarak, bazen tad olarak, bazen hasar vererek neler neler yaptın. Ve bu arkadaşlıkta zarar gördüğümü hissettim. Ama bir taraftan da benim ateşimi
ateşleyici bir güç olarak senden hareket enerjisi aldım. Peki seni gönderdim. Şimdi hangi hareket enerjisini koydum oraya? Öyleyse şimdi o boşluğa gel, güzel bir hareket enerjisi koy ki hareketlendirici bir yemek enerjisinden özgürleşerek dönüşelim diyeceğiz. Bakın şimdi aynı zamanda da bağımlılık ve bu tip benzer alışkanlıkların hani ben bunu bıraktım, bastırdım ya, hayır. Orada iradenle imajinasyonunu yenebilmek kolay bir şey değil. Burada azmedeceğiz, sabredeceğiz ve önce dost olacağız. Kucaklayacağız. Ondan sonra sigaradan özgürleşeceğiz sevgili dostumuz. Onun adının sigara olması önemli değil. Alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan özgürleşeceğiz. Bununla ilgili zaten köklenme çalışmamız geliyor. Köklenerek yükselelim diyeceğiz. Herhalde Aralık'ta o da. Arkadaşlarım yazsınlar o ne zaman köklenme ile ilgili atölyemiz canlı bir şekilde bir dönüşüm ve şifa atölyesi. Evet. Sağ, sol, orta 3 tane fıtık ameliyatı oldum demiş sevgili Kamile. Şimdi anlattık ama biraz daha değişik açılarını anlatalım. Çünkü özellikle bel fıtıklarını anlattım, boyun fıtıklarını anlattım. Hani kasık fıtıkları birçok hani bunlar nereden kaynaklanıyor ki çoğunluğu bel fıtığı üzerinden anlatayım şimdi. Şimdi bakın. Omurlarınız arasındaki disklerin kaymasına yani amortisörlerin omurlarınızın böyle esneyebilmesi için yanlarından disklerin çıkmasına bel fıtığı diyoruz. Bak bu buradan fıtık yaptı. Peki bu neden yapıyor? Şimdi biraz daha içlerini anlatacak olursak. Şimdi özellikle kalçalarınız, geçmişten aldığınız köklerin duruş bozuklukları ve duruş bozukluğuna yol açan anneye ve babaya, ruha ve maddeye bakışlarınızdan dolayı kastığınız sağ ya da sol tarafların bacaklarının kısalması ve birinin uzaması, denge kayıpları ve ta çeneye kadar uzanan çene sıkmaları, çenelerin öne ya da geriye gitmelerinin mekanizmaları, bunların her bir tanesi fıtık sebebidir. Belde, boyunda, sırtta fark etmiyor, ortada. Bakın her bir tanesi ana şey neymiş öyleyse? Aslında bir yerde sizin anne ve baba, ruh ve madde arasında bir enerji kayması olmasıydı. Bununla ilgili ne yaptık? Göbek kaçmaları ile ilgili YouTube videosu yaptık. İsteyenler burada kendilerine aile içinde birbirlerine bakarak yapabilsinler diye. Biliyorsunuz yani biz 2020 itibariyle atölyeleri vesaireleri hani bütün bireysel seanslardan çıktık. 4-5 senedir sadece sizlere bu konuda sizler kendilerinizi nasıl iyileştirirsiniz diye bunları işte binlerce, yüz binlerce kişiye direkt olarak aktarıyoruz ki çünkü biz öteki türlü günde 10 kişi, 20 kişi iyileştirsek yani ne kadar fayda verebilecektik? Şu anda işte bir yayınımızda dahi binlerce kişiyi şifalayacak, iyileştirecek aktarımlar yapıyoruz. Daha çok kişiye fayda vermek yolunda, izinde fayda rehberliği için şu anda 10 binlerce şifacı yetiştirdik. İnşallah onlar da bir sürü çevrelerinde insanlara fayda vererek fayda rehberleri ve şifacılar yetiştiriyorlar. Öyleyse ilk iş duruş bozuklukları çok önemli. Yani boyun çok önde mi, çok geride mi, kasılmış mı, kafa önde mi, değil mi? Duruşunu iyileştirerek iyileş diye yine bir YouTube videom var. Bunların hepsi bakın ücretsiz, YouTube'da istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. İşte diyelim ki eğer çok acele ediyorsak bir bakıyoruz boyun öne gitmiş, boyun fıtıkları meydana gelmiş. Ya da işte mahzunlaşmış, sürekli boyun böyle duruyor, böyle duruyor. Onların her birinin taraflarını anlattık hayatın matematiğinde. Neden dolayı işte diyelim ki eğiliyoruz, neden dolayı kambur duruyoruz, neden dolayı şunlar açılıyor, burayı kapatıyorsunuz. İşte diyelim ki bunların her birisi bir duruş. Neden dolayı işte
kamburluk ya da eğiklik, omurgalar eğiliyor. Bunların her birinin sebebi ruh ile madde birbirini yeteri kadar ya da aydınlık ile karanlık yeteri kadar doğru tamamlamıyor. Yani belinizin olması gereken bir eğrisi var. Bu düzleştiyse de boynunuz, beliniz, sırtınız düzleşme yaptıysa da buralarda kireçlenme ve eklem bozuklukları yaptıysa da sizin ruh ve madde inşaatınız o ilk arkadaştaki soruda olduğu gibi yeniden bir yapılandırma ihtiyaç duyuyor. Bunları güzel bir şekilde buluşturacak, barıştıracak ve dans ettirmenin yolunu seçeceksiniz ki bununla ilgili de çok güzel inşallah vaktiyle bir çalışma yapacağız. Uyum ve ahenk kanunu diyeceğiz bu çalışmaya da. Vaktiyle bunun bir çalışmasını yapacağız 2025'te. Bugün duyuruyorum, duyurarak da hani patentliyorum. Uyum ve ahenk çalışması. Her birimizin gerçekten çok ihtiyacı olan bir çalışma. İnşallah vaktiyle her birimize fayda versin diyelim. Evet. Tüm fotoğraflarda fark ettim ki boynum sağa doğru yamulmuş demiş. Tabii çok evet yamulmuş. Başkası dik, ben boynumu yamultmuşum. Neden acaba? İşte bakın. Yani hatırlarsanız boynu bükükler diye bir şey vardır. Yani şey derler. Hani işte böyleyse annesizlik, böyleyse babasızlık, işte böyleyse acelecilik, böyleyse kibirden, aşağılık kompleksinde, yani her bir hani burnun havada dedikleri var. Şöyle bakın. Yani neden? Yukarıdan bakıyor. Onun için her zaman tevazu içerisinde olabilmek, hayatla güzel alışverişlerde olmak. Ama bu dışarıda değil. Dışarıda bunu yaparken içeride de bunu farkındalıkla iyileştirmek durumundayız. Yani diyelim ki acele ediyoruz. Niye acele ediyoruz yani? Şöyle. Yani o acele etmenin altında yavaş ve gevşek bıraktığımız taraflar vardır. Hepimizin olabiliyor bazen. Yayıldığımız tarafları fark ederek bunları iyileştirmeye ihtiyacımız var. Bakın. Nerelerde hani böyle tembellik yapıyoruz, yaparız, ederiz, erteleme enerjileri, oralarda acelecilik ediyoruz. Nerelerde aşırı diyelim ki anne, ne de işte baba, bunların her bir tanesinde göreceğiz, fark edeceğiz. İdrakle beraber o duruşlar iyileştiğinde bir bakacaksınız ki hayatınızda o alanlar da iyileşecek. Neden? Hayatına o alanla ilgili yansıttığın senin bu sefer düzgün bir şekil ve şekil değişiyor, hayat dönüşüyor. Bakın. Yani bir yerde küçücük bir şey değişir, hayat dönüşür ve iyileşir. Onun için sakın ola ki küçük şey yapmayın. Yani gözünüzü kısıyorsunuzdur, gözünüz iyileşir, böyle açarsınız, hayata bütünü görebilmek üzere yaparsınız, bakmaya başlarsınız. Sürekli bir gözünüzü kısıyorsunuzdur, o kıstığın göz diyelim ki sağsa erile kısmaktır, solsa dişile kısmaktır, kapamaktır. Bu sefer dersin ki benim görmediğim taraflarım varmış, göreyim. Kendini uzağa göstermeyerek babayı uzağa koyuyorsundur. Uzağa görmeyen bir gözün oluşmuştur. Gözlük takmak zorunda kalmışsındır. Zamanla ya da işte genç yaşlarda yakını görememe başlamıştır. Maddeyle arana duvarlar koyup hani yorulduğunu, işte maddenin, dünyanın birçok şeyini yapamaz hale geldiğini zannederek yakını görememeye başlamasıdır. Bakın, hiçbir şey senden, benden ayrı değil. Sadece doğru şekilde matematiklerle bakarız, anlarız ve gördüğümüzde, fark ettiğimizde de yani tamam da iyice anladıysam şimdi bunu yakını da güzel göreyim ya. Şimdi kampta yaptığımız güneş selamlama çalışmalarımıza şöyle söyleyeyim. Hani kilometrelerce öteleri burada görüyorsunuz sevgili dostlar, bakın. Bunların her bir tanesi realitedir. Hani yüzlerce arkadaşımızın bu kampta, binlerce arkadaşımızın onlarca yıldır gözlerinin iyileşmesinin, ki soruldu burada da, iyileşmesinin şahitleri, yaşayanları binlerce toplamda da. Bunlar oluyor mu? Oluyor. Peki bunu duyup da
Şimdi gözlük takmaya devam ediyorsan şimdi nedir o zaman? Şimdi iyileşmek istemeyen kim? Sen. Yok canım böyle bir şey olsa yapardım. Şimdi birçok hekimimiz, doktorumuz katılıyor çalışmalarda. Kendileri de iyileşiyorlar. Gözlüklerini bırakıyorlar. Var mı? Var. Şimdi bunun bilimsel de bir sürü çalışmaları var. Dünyada göz kaslarının doğru çalıştırılması, işte ışıkla tedaviler ki yani biz şimdi bunları doğaçlama yapıyoruz. Harika güzel sonuçlar alıyoruz. Gelecekte bunların ışıklarla bilmem nelerle hani makinalarla da yapılacaktır. Frekans sistemleriyle de yapılacaktır. Ama bugün hala işte diyelim ki dereceli gözlüklerle dolaşan dostlarımız tercihleri budur. Bakın kendilerini henüz iyileşmeye, yenilenmeye layık görmediklerinden dolayıdır. Öyleyse şifa hepimize açılmış bir kapıdır. Faydalanalım. Evet. Ne demiş? Evet. Diş eti iltihabı nasıl okunur demiş. Peki. Şimdi bakın. Dişlerimiz kararlarımız. Kararlarımızın kökleri diş etlerimiz. Onları orada yapılandıran. Karar alanlarımız verdiğiniz bir karara ya da bir karar verememeye eğer öfkeleniyorsanız ki çoğunlukla bu kararsızlığa öfkedir. Yani karar verememeye öfkelerimiz diş etlerimizi iltihaplandırır. Şimdi diş etleri iltihaplanan dostlarımız öncelikle midelerini iyileştirecekler. Ne demiştik? Su sistemi, mide gider böbreği rahatsız eder. Aslında böbrek yani dişlerimiz aslında genel olarak kemikler ve dişler böbreklerle alakalıdır. Yani kemik sistemidir, su sistemidir. Bir taraftan suyun enerjisini iyileştirme ile alakalıdır. Fakat bunu blok eden toprak yani mide pankreas olduğu için buraların iyileştirilmesi önceliktir. Bununla ilgili özellikle sığla yağı, kudret narı gibi ya da işte bunların muadilleri işte kudrex gibi vesaire şeyler kullanarak bunları özellikle mideyi iyileştirip diş eti ve dişlerle ilgili rahatsızlıkları iyileştirebiliriz. Çok daha kolay bir konu ise yaptığımız ışık suları var. Beden neyle beslenir videomda anlatıyorum. Bu tuzlu suları güzel bir şekilde %50 seyreltin. Işık sularını %50 seyreltin ve dişlerinizi bu tuzlu suyla fırçalayın. Ya da sadece ellerinizle diş etlerinizi güzel gezdirin. Bir hafta içerisinde diş... Evet. Yapmayın bir de bunu. Evet. Tamamdır. Şimdi öyleyse yok kalsın önemli değil. Evet buradayız tekrardan. Şimdi öyleyse diş etlerimizi tuzlu suyla güzel bir şekilde yıkayarak bir diş eti kanamaları bir taraftan o diş taşlarıyla oluşan birçoğu zaten diş taşlarıyla oluşuyor. Buradaki iltihabi durumlar tamamen iyileşir. Burayı bir daha toparlayacak olursak diş eti iltihapları ve diş taşlarını öyleyse ışık sulu güzel bir şekilde parmaklarımıza fırçalayacağız ve fırçalayacağız. Ama en önemlisi ne karar veremiyoruz. Kararsız kaldığımız yerlerde, netleşemediğimiz yerlerde kendimize kızıp öfkelendiğimiz alanlardan güzel bir şekilde çıkacağız. Evet. Bakın ne demiş? Bakın Nadire tüm diş taşlarım döküldü. Evet, ışık suyu mucize. Yani dediğimiz nedir? Kristal, kaya tuzu olabilir. Himalaya tuzu olabilir. İşte bunları güzel bir şekilde erik yapıyorsunuz. %50'ni güzel bir şekilde fırçalayın. Çok daha seyreğiyle %25'iyle burun
%10 ile %25 arası burun yapabilirsiniz. %1 ile %5 arası tuzlu suyu gözde kullanıp göz tansiyonları, göz tembelliklerine iyi gelir. Bakın sadece bir tek tuzlu sudan bahsettik. Neden? Çünkü bedenimiz zaten tuzlu sudan oluşmuş. Oranları bakın, zehir yoktur, doz vardır. Şimdi ağzını, boğazını temizlemek için gargara yaptığın %33'lük ışık suyunu gözünde kullanırsan yakar. Banyoda kullanırsan cildini tahriş eder. %33'lük bir tuzlu su. Cildini kurutur. Fakat ne dedik? Şimdi bunu ikiye böldük. Diş taşlarını temizledi. Onu ikiye böldük. Bu sefer işte burun sinüslerini temizledi. Onu bir %10'unu aldık. %1 ile %3, %5'e kadar, yani deniz tuzlu suyuna kadar. Okyanus ki yani gidip de hani eczanelerden böyle bir şey almanıza gerek yok. Evde bunların hepsini hazırlayabilirsiniz. Yaptınız. Güzel bir şekilde burundan aldık. Mesela buradan aldık. Hop buradan akıtın. Buradan alıp buradan akıtın. Bütün genzinizi temizleyecek. Ve sadece bunu bir kere yapın. Çok fazla yapmak da doğru değil. Neden? Çünkü burun doluyorsa da bir bilgisi var. Bir hatları temizleyin. Orada bazı mikropları ölmesine izin verin. Ondan sonra vücut orayı sümüksü bir yapıyla kapatıp içeride oluşmuş mikroorganizmaları temizlemek üzere kapıları kapatıp bir orada savaş yapacaksa da, bir temizlik hareketi yapacaksa da buna da izin verin. İlla da burnunuzu açmak şart değil. Vücut ne yapıyorsa, beden ne yapıyorsa akıllıca yapıyordur. Ateş çıkarıyorsa akıllıca yapıyordur. Ateşi düşürmekten sakının. Çok nadir, yani %1, %2 durumda ateş düşürücüye ihtiyaç kalır. Çok ağır, hani belli bir dozu çıktığında, çocuklarda, bebeklerde yani o da. Onun dışında ateşinizin yükselmesi iyidir. Hatta ateşi yükseltmek için ateşleyici, zencefil gibi, havlıcan gibi, işte bu ateşi yükseltici işte çeşitli, ya da eczanelerde de bunlarla ilgili biraz daha kimyevi şeyler kullanabilirsiniz. Ateş yükseldiğinde tam tersine mikroorganizmaların temizlenmesi ve arındırılması ya da öldürülmesi kolaylaşır. Bununla ilgili inşallah hipotermi ile ilgili, hipertermi ve hipotermi ile ilgili inşallah vaktiyle anlatacağım. Tabii ben böyle hızlı bazen anlatıyorum. Bazı kelimeleri hani çok hızlı anlattığımda canlı yayında bazen atladıklarım oluyor. Bir sürü sağlıkçı arkadaşlar var. Hatırlatın bana. Hani bağlantıları düzenleyebiliriz orada. Evet, oradaki hipertermi çünkü. Ateşi yükselteceğiz. Ama düşürme de bazen önemlidir. Bunlarla ilgili dediğim gibi çok güzel dünyada sağlık sistemleri çalıştırılıyor. Vücudu aşırı soğutarak, aşırı ısıtarak birçok hastalıkların, çok ağır birçok hastalıkların dahi iyileştirilir. Biz bayağı bir geçmişiz. Vakit ne kadar da güzel böyle akmış. İnşallah faydalı, güzel yeni buluşmalar olur. Ve katıl butonu üyelerimize de dediğimiz gibi yeni namaz konusuyla ilgili çok talep gelmişti. İnşallah şifalarını, enerjik sistemlerini, çakra ve meridyen sistemlerindeki yerlerini dünyada ilk defa duyacağınız bir çalışma yapacağım. Hadi bakalım. Vaktiyle görüşelim. Sevgiyle kucaklandınız. Hoşça kalın dostlar.